Ne haber Barış? İyiyim abicim, günaydın. Sen nasılsın? İyidir vallahi, günaydın kardeşim. 12 oldu, günaydın diyorsun. Akşam ne diyeceksin? Evet. Günaydın der. Günaydın derim abi artık. Barış, geç kaldın ama biz seni bekledik gelmeyince biz sökmeye başladık arabayı. Sökme işlemi bitti. Şimdi arabayı kaplayacağız. Bu benim çok sevdiğim dostum, arkadaşım, Ufuk'un arabası. Ona bunu şimdi yapıyoruz ama arabayla ilgili hiçbir bilgisi yok şu anda. Ne yapacağımızı bilmiyor. Detaylar, böyle çok güzel detaylar yapacağız. Sürpriz. Ve gerçekten bu araba, şöyle söyleyeyim Barış, yaptıklarımızın içinde ilk 3'e girecek olan bir araba olacak. Özellikle iddia ediyorum, hatta sana göstereceğim. Bak, hiçbir zaman göstermedik. Rengimiz bu Barış, görüyor musun? Çok düşündük, bu rengi seçtik. Abi bu Şirinler Mavisi'nden de güzel gerçekten ya. Bak, Şirinler Mavisi, dışarı çıkartayım şöyle bak. Nasıl? Çok hızlı bir şekilde bir hafta içinde yapacağız. Bugün günlerden cumartesi arabamızı sökmeye başladık. Cuma'ya bu arabanın videosunu yetiştireceğiz. 6 gün. Pazar çalışmıyoruz. Bugün cumartesi sadece sökme işlemini yaptık. Malzemelerimizi boyaya verdik. Boyanıyor. Cuma günü bu arabayı Ufuk'a teslim edeceğim. Akşam gideceğim. Cumartesi sabahı İzmir'deyim. Alaçatı'dayım. Yani diyorsun ki videoyu izleye gideceğim Barış diyorsun. Tabii videoyu izleye gideceğim, aynen. Alaçatı'ya doğru, İzmir'e giderken videoyu izleyeceğim. Barış, 35'in başındayız yine. Son hızla devam ediyoruz. Bir haftada yetiştireceğiz Ufuk'a bu arabayı. Şenolkörümüzü söktük. Şimdi bunu söktük ama bunun ne olduğunu söylemeyeceğim Barış, ben sana bak söylüyorum. Bunu finalde göreceğiz. Bana da mı söyleyeceksin? Yok hayır. Sen sonra gidiyorsun, videoda yayınlıyorsun abi. Instagram'a gidiyorsun, paylaşıyorsun hemen, olmaz. Bunu finalde takacağım ben. En son bunu takacağım. Ondan sonra sen de göreceksin. Bunun kendi sepeti vardı. Onları söktük. Şimdi buraya çadır rollbar koyacağız. Üzerine de ne koyacağız biliyor musun? Her zamanki gibi en kaliteli, bu piyasadaki en kaliteli, İthal'den daha kaliteli olan Brothers Camp'in çadırını koyacağız. Ve bu arabayı efsane yapacağız. Bak söylüyorum yine. Arkadaşım diye söylemiyorum. Hani her gün üst üste bilgi birikim oluyor ya. Neler yapabiliriz? Burada bir sıkıntı daha var. Biz bunu yapıyoruz ama burada Ufuk'un da istedikleri var. Mesela Ufuk dodiklerini, jantlarını o belirledi. İşte Raptor basamağını o belirledi. Geri kalanına ben karışmam dedi. Ben dedi bu belden altına ben istiyorum dedi. Arabamı yükseltmeyin dedi. Jant lastiğine karışmadık. Jant lastik de kendinindi. Dodiğine de karışmıyoruz. Kapı kenarları var ya Barış. Evet buralara abi. gelen. Buralara da biz karışmıyoruz. Ama geri kalan her şeyi biz yapacağız. Finali çok merak ediyorum. Ve bu arabayla İzmir'e gideceğiz. Belki beraber gideriz. Aracımızın kaplaması bitti. Aracımıza piyano bilek detaylarımızı yaptık. Özel Raptor basamağımız var. Bir tane tente yapıyoruz şimdi. Çadır tentesi böyle kenara doğru açılıyor. Rahatında çay kahve içebilmek için. Yine yoğun bir zamanda geldim. Bak burada film çekiyoruz. Tolga orada motorla taş çekiyor. Burak burada PPF kaplamamızı yapıyor. Şu anda full doluyuz. Gel bir de içeri girelim bakalım İzmir'in arabası ne durumda. Bırakıyorum Halit. Halit bırakıyorum. Halit çok heyecanlıyım.
makes this heartbeat faster? Barış, ufak bir ürün tanıtayım sana. Yeni gelen bir ürün. Görüyor musun? LED ayağı, delme yok, sıkma yok. Hiçbir şekilde araca zarar vermiyoruz. Tamamen mıknatıslı. Üstünde plastik bir zemini var. Aracı çizmiyor. Görüyor musun? Çok sağlam bir ürün. Rüzgarda falan oynama şansı yok. Bu ürün stoğumuzda şu anda yok ama stoğumuza en yakın zamanda gelecek. Ürünümüzü internet sitemizden aksoytunik.com sitemizden alışveriş yapabilir müşterilerimiz. Fiyatını tam ezbere bilmiyorum ama 150 ile 170 TL arasında çifti. Kargo kimde? Kargo bizden tabii. Teşekkür ederim. This heartbeat faster. Yukarıdan çok güzel gözüküyor biliyor musun? Arabaya neler yaptık anlatalım. Videomuzu burada kapatalım. İzmir bizi bekliyor çünkü. Arabanın sahibi çok heyecanlı. Sabahtan beri 3-5 kez arada daha çıkmadım mı diye. Hemen yola çıkmam lazım. Akşam teslim edeceğim, kampa gideceğim. Aracımıza neler yaptık Barış? Şöyle başlayalım. Yine videolarda ilk başladığımız ön demir. Olmazsa olmazımız Ford Ranger'larda bu demir ve X'lerde çok güzel duruyor. Ve bunlara detay yaptık. 5 tane boynuzu var görüyorsunuz. Daha güzel ve daha sade durdu. Orijinal panjurumuzu harflerini yine aracımızın kaplamasıyla aynı rengi kapladık. Kaput üstünde sukulumuz var.
tamamen parlak siyah. Buna herhangi bir detay yapmadım. Mavi detay yapmadım. Çünkü yaptık hatta. Mavi detay yaptık ama Scoop'u boğuyordu. Bunu sade olarak bıraktık. Çok mavilik vardı arabada. İstedik ki ortası böyle tamamen siyah olsun. Başka neler yaptık? Sis farlarımızda gündüz liti koyduk şu şekilde. Görüyorsun Barış. Bunlar artı sinyal olarak da yanıyor. Aracımızı teslim aldığımızda jantlar üzerindeydi, lastikler üzerindeydi. Müşterimiz dedi ki ben bu jantları, lastikleri çok seviyorum. Bunlar dedi yol tutuşu çok iyi. Ben memnunum. Arabamda sürat yapıyorum dedi. Ondan dolayı ben dedi istemiyorum dedi. Asfalt lastiklerini kullanmak istiyorum dedi. Biz asfalt lastiklerine uygun 4,5 santim olan Safari dödüklerimizi kullandık. Lastik de hemen hemen aynı hizada. Evet, burada bir şinokerimiz var. Şinoker de zaten arabamızın üzerindeydi. Araba ilk geldiğinde. Onu da parlak siyah boyadık. Evet Barış, burada 18 watt çakarımız var. Ve bu çakarlarda şöyle bir güzellik var Barış. Bak, elimizde şöyle tuttuğumuzda bunlar mıknatıslı. Kaldırdığımızda hemen bak, görüyor musun? Evet abi. Hemen elimize geliyor ama arabayla şöyle söyleyeyim sana, 200 km hızla gitsen bile bu buradan uçmuyor. Kesinlikle bu kadar kaliteli bir malzeme. Ama tabii ki biz önermiyoruz. 200 km bir hızı önermiyoruz. Ben bunun sağlamlığı için söyledim. Çünkü burada mum vizörümüz var. Biz bunu 120 kilometreden sonra sıkıntı olmadı ama olabilir. Ondan dolayı 120 kilometre hızdan sonra Scoop'umuz uçma ihtimali var. Çünkü bu silikonla tutturuluyor. Herhangi bir arabanın üzerinde vidalama yok. Evet, Ranger'ımızın orijinal basamaklarını söktük. Raptor basamağı kullandık. Raptor modelini denedik bu arabada. Yüksek bir araba değil, alçak bir araba. Ve sade bir araba. Sade olduğu için bir de Raptor basamağı deneyelim dedik. Raptor basamaklarında parlak siyah boyadık. Yan kapı düdüklerimizi de yine kalın kullanmadık. Bu da müşterimizin isteğine göre olan bir şey. Müşterimiz ben bu yan kapı dodiklerini istiyorum dedi ve onları kullandık. Camlarımıza UV cam filmi kullandık. Yani dışarıdan gelen güneş ışığını içeriye size zarar vermiyor. Kesiyor tamamen. Ve camlarımızı, arabamızı biraz daha kaliteli gösteriyor. Şöyle yakından gösterebilirsin. Bak burada mesela burayı kaplamışız. Kapı kollarımızı siyah yaptık. Sepet uygulaması yaptık tavan çıtasına. Sepet uygulamasını yaptığımızda 2 tane sağ tarafa, 2 tane sol tarafa şu şekilde 96 watt led uygulamasında bulunduk. Bunlar da sağ ve sol taraflara bir yere gittiğimizde, örnek veriyorum, bir araziye gittiğimizde bu ledleri yaktığımızda bu taraf için konuşalım. Barış, bu tente 9 metre gibi bir boyu var. Hatta şu görüntü almıştın, sen o görüntüyü yansıtabilirsin. Bunu 9 metreye girip altında bir masa kurabilirsiniz ve buradaki ledler de bu brandanın tam altına denk geliyor. Ve gece olduğu zaman brandanın altında herhangi bir ışığa ihtiyacınız yok. Bu onu sağlıyor. Diğer taraftaki ledlerde yine orada başka bir şey yapabilirsiniz veya bir arazide olabilirsiniz. Onlar da diğer tarafı aydınlatıyor. Hani iki tarafta olsun diye uyguladık. Yine arka tarafta çadır roll barımız var. Çadır roll barımızın yanlarında kum paletlerimiz var. Şöyle göstereyim Barış. Ve üzerinde her zamanki gibi olmazsa olmazımız, bütün araçlarımızın üzerinde olan Brothers Camp'in çadırı var. Neden Brothers Camp Barış? Neden? Çünkü daha iyisi şu anda üretilmedi. Brothers'ın yeni modeli 2+1. Yani burada 2 yetişkin ve bir çocuk çok rahat bir şekilde çadırın içinde kalabilir. Arabanın arkasında çünkü çok güzel bir şey var. Görüntü var. Bunu göstermek Senin en istiyorum. çok sevdiğin detay abi. Evet. Arka bagaj kapağı diyeceksin Barış, değil mi? Kesinlikle. Ama değil. Bu sefer stop. Bilemedim Stoplarımız. abi. 3 model stopumuz geldi. Şöyle Barış, stoplarımızı gösterelim. Parkları açalım. Parkları Animasyonlu. açtığımızda görüyor musun? Animasyonlu. Dörtlü yakalım. Bak Barış, görüyor musun? Dörtlerimizi yaktığımızda animasyon. Frene basalım. Frene bastığımızda yanıp sönüyor. Tekrar ışığın gücünü biraz daha güçlendiriyor. Ve her zamanki gibi tabii Barış biraz önce yanılmadı aslında. Bagaj kapağı. Bu bagaj kapağına 3 boyutlu bagaj kapağı diyorum. Tamamen bagaj kapağından farklı duruyor. Bagajın harflerini biraz daha ön planda tutuyor. Port yazılarını biz renklendiriyorduk ve şu alttaki şurada bir çizik atıyorduk. Farkında mısın? Bu arabada onu yapmadık. Ne yazıları ne bunu. Niye? Çünkü bu araba biraz daha farklı olsun istedik. Böyle bir şey yaptık. Güzel oldu mu sence Barış? Bence çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Arka tamponun alt kısımları kromdu. Bunları da yine mavi kapladık. Tamponumuzu parlak siyah kapladık. Yine sürgülü kepengimiz içinde ama yine
Sürgülü kepengimizi açalım. Barış şöyle bir uygulama yaptık. Arabanın altını tamamen led döşedik. Dodiklerin iç kısımlarına. Şu an zaten gece çekimlerimiz var. Onu göstereceksin. Şöyle bir düğme koydum buraya Barış. Mustafa ustamız şöyle bir düğme koydu buraya. Arabanın altını tamamen şöyle iç kısmının altını, yani köşe kısımları led döşedik. Yani bagajımızı açtığımızda bu şekilde içerisini aydınlatıyoruz. Bunlar tabii ki detaydır. Bunları gittiğinizde çoğu firma bunları yapmaz. Şimdi biz bu arabanın üzerinde bir sürü led gördük Barış, değil mi? Evet abi. Bak altta, lastiklerin altında görüyor musun? Lastik iç kısımlarında da var. Yan basamağımızda led uygulamamız var. Bunların hepsini Barış, bunların hepsini kontrol etmemiz için Mustafa bize şöyle bir panel yaptı. Hepsine birer tane düğme koydu. Bunların hepsi bir fonksiyonu çalıştırıyor. Yani yan basamağı çalıştırıyor. Öndeki 105'liği çalıştırıyor. Arkadaki 105'liği çalıştırıyor. İşte bu arkadaki sepetli rolbarın ledlerini çalıştırıyor. Bu üstteki sepetli rolbarın ledlerini çalıştırıyor. Yani bunların hepsi bir işe yarıyor. Ve bu şekilde bir dizayn yaptık. Yani o bence orijinali gibi bir şey oldu. Ve şoförün buraya uzanabileceği, yani sol elini hemen şöyle uzattığında düğmelere ulaşabileceği yerde bu uygulamayı da yaptık. Bence güzel oldu. Finali burada kapatalım. Barış, ben buradan İzmir'e gidiyorum. Dükkan size emanet. Aracı dostum Ufak'a teslim edeceğim. Geleceğim. Arkadaşım benim kendisi. Ona teslim edip geleceğim. Onun işleri çok yoğun olduğu için çıkamıyor. Ben de 2 gün bir nefes alayım diye İzmir'e gidiyorum. Buradan izleyicilerimizden ricalarımızı sıralayalım. İnşallah yaparlar. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun, beğeni atın. Yorumlarda biliyorsunuz yorumlarınızın hepsine tek tek cevap veriyorum. Çanı açmayı unutmayın. Instagram adresimi sol üst köşeye bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz. Aksoy TV'de kalın. Hoşçakalın.